Hiç gecenin sessizliğinde gökyüzüne baktığınız oldu mu? O sonsuz karanlıkta milyarlarca yıldızın arasında gerçekten yalnız olup olmadığımızı düşündünüz mü? Aslında bu sorunun peşine düşen bilim insanlarının ortaya attığı en ilginç fikirlerden biri var. Hayvanat bahçesi hipotezi. Bu hipotez bize şunu söylüyor: evrende yalnız değiliz. Sadece izleniyoruz. Ama hemen yanlış anlamayın. Bu izlenme korkutucu bir deney gibi değil, daha çok bir gözlem, bir bekleme durumu. Tıpkı bir hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin hayvanları seyretmesi gibi. Biz de galaksinin bir köşesinde, belki de binlerce yıldır daha gelişmiş uygarlıklar tarafından gözlemlenen bir tür olabiliriz. Peki bu hipotez nereden çıkıyor? Aslında konu Fermi paradoksu ile başlıyor. Evrende trilyonlarca gezegen varken gelişmiş uygarlıkların var olması neredeyse kesin gibiyken neden hiçbiriyle karşılaşmadık? Neden bir sinyal, bir ziyaret ya da bir iz yok? İşte hayvanat bahçesi hipotezi bu soruya çok çarpıcı bir cevap veriyor. Belki de onlar zaten burada ama bizimle iletişim kurmamaya karar verdiler. Neden mi? Birinci olasılık şu: biz henüz çok genç bir uygarlığız. Teknolojik olarak yeni yeni ayağa kalkan bir çocuk gibiyiz. Eğer milyonlarca yıldır var olan uygarlıklar varsa, bizim onlara göre soyutlanmış, ilkel bir tür olduğumuzu düşünüyor olabilirler. Bu yüzden bizim doğal gelişimimizi bozmak istemeyebilirler. İkinci olasılık ise etik bir yasaya dayanıyor olabilir. Belki de galaktik uygarlıklar arasında bir tür müdahale etmeme kuralı vardır. Tıpkı Star Trek'teki Prime Directive gibi. Yani daha gelişmemiş türlerle temas kurmanın onların kültürel ve teknolojik evrimini bozacağı düşüncesi. Bu durumda dünya, galaksinin sessiz bir gözlem bölgesi. Belki de bir karantina alanı ya da yalnızca izlenmesi gereken bir rezerv alanı olarak görülüyordur. Üçüncü olasılık ise daha da ilginç. Belki de biz gerçekten gözleniyoruz, fakat fark etmiyoruz. Çünkü bizim anlayamayacağımız kadar gelişmiş bir teknolojiyle kendilerini gizleyebiliyor olabilirler. Biz radyo sinyalleriyle iletişim kurmaya çalışırken onlar çok daha yüksek boyutlu ya da bizim henüz bilmediğimiz fiziksel yöntemlerle iletişim kuruyor olabilir. Ama işin en ilginç tarafı şu: bu hipotez insanlığın henüz sınavı geçmediğini de söylüyor olabilir. Belki de sadece bekliyorlar. Kendi kendimizi yok etmeyeceğimizi, barışı bulabileceğimizi, gezegenimizi koruyabileceğimizi görmek istiyorlar. Büyük ihtimalle medeniyetimizin daha olgun bir aşamaya ulaşmasını gözlemliyorlar. Bazı bilim insanları ise hipotezin karanlık bir yönü olduğunu düşünüyor. Çünkü eğer gerçekten izleniyor ama iletişim kurulmuyorsa, bu büyük ihtimalle bir kriteri henüz karşılamadığımız anlamına gelir. Belki de bizi potansiyel bir tehdit, dengesiz bir tür veya gelişmesi tamamlanmamış bir medeniyet olarak görüyorlar. Sonuç olarak hayvanat bahçesi hipotezi, evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna oldukça sert ama aynı zamanda büyüleyici bir cevap veriyor. Belki yalnız değiliz, sadece hazır değiliz. Belki de insanlık kozmik sahneye çıkmak için doğru zamanı bekleyen bir oyuncu gibi. Ya da belki de bizi izleyen gözler çoktan kararını verdi. Şimdilik gözlemle, dokunma. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Biz gerçekten yalnız mıyız? Yoksa dev bir galaktik hayvanat bahçesinin bilmeden yaşayan sakinleri miyiz?